Herkese merhaba. Üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün sertleşme sorununda hangi testleri yapıyoruz, nasıl sonuçlar alıyoruz? Bununla ilgili kısa bir video hazırladım arkadaşlar. Sertleşme sorununda gelen bir hastada mutlaka istememiz gereken testler hangileri? Mutlaka hormon testlerini istiyoruz arkadaşlar. Şeker testini istiyoruz. Yani hormon testleri dediğimiz testise has. Mesela testosteron, östrojen hormonların mutlaka istenmesi lazım. Bunun dışında hipofiz hormonu dediğimiz testisin çalışmasını sağlayan hormonları üreten bir organ olduğu için FSH ve LH dediğimiz gonadotropin hormonlarına aynı zamanda prolaktin hormonunda mutlaka ölçülmesi gerekiyor. Bunun dışında birazcık daha spesifik olmak gerekirse seks hormonu bağlayıcı globulin, aynı zamanda dihidrotestosteron ve dihidroepiandrosteron gibi testlerde istenebilir hastalardan. Onun dışında free testosteronla ilgili dediğimiz gibi daha önceki videolarda anlatmıştık bu konuyla ilgili. Soru işaretleri var. Tedavi rehberlerinden bu hesaplama tabloları albumin ve seks hormonu binding globulinle hesaplanabiliyor. Bunun dışında B12, folik asit, D vitamini gibi testlerin mutlaka yapılması gerekiyor. En basit vitamin testleri bunlar. Onun dışında çinkoya bakılabilir, selenyumuna bakılabilir ama bunlar birazcık da az spesifik demir seviyesine de bakılabilir hastalarda. Hemogram seviyesine, karaciğer testlerini, böbrek kan testlerini de ayrıca yapmak gerekiyor. Ki bunlar en çok yapılan testler zaten. Bana gelen hastalarda genellikle bu testler yapılmış oluyor ama hastaların önemli bir kısmında da ne yazık ki hormon testlerinin yapılmadığını görüyorum. Sadece 5 mg tadalafil almış gelmiş oluyor hasta. Böyle bir durumda 5 mg tadalafille daha önceden hasta tedavi olmuş ya da macun kullanmış hasta şöyle bir sıkıntı oluyor arkadaşlar. Sertleşme sorunu bir yara gibi görürseniz yaranın üzeri kapatılmış ama altta esas kaynaktan gelen sıkıntı yavaş yavaş büyümeye devam ediyor. Hasta çünkü nasıl olsa şimdilik problem ortadan kalktı diyor. Hasta gerçek problemle ilgilenmiyor. Birçok hastada, ben sertleşme sorununa gelen birçok hastada şeker tanısı koydum. Prolaktin bozukluğu, testosteron düşüklüğü, testosteron replasmanı tedavisi ederek ortadan kaldırdığımız birçok hasta oldu arkadaşlar. O yüzden öncelikle mutlaka bu biyokimyasal testleri yapmak gerekiyor. Daha sonra bunları da bu hormon seviyelerinin en optimum, en uygun seviyeye çekmek gerekiyor ki hasta takipte bundan fayda görsün. Onun dışında Doppler ultrason yapılabiliyor arkadaşlar. Penil Doppler ultrason ama biz bunu her hastaya yapmıyoruz arkadaşlar. Çünkü bizim tedavi protokolümüzde ilk baştaki tedavi protokollerimizde hemen değişiklik yaratmıyor. O yüzden yapmıyoruz. Hasta diyor ki hocam yapmayacak mısın penil Doppler ultrason? Şimdi yapsam da ilk başta ilk geldiği zaman hasta yapmasam da bana venöz kaçak ya da arteriyel kaçak tanısı koydursa da benim vereceğim tedavide ilk başlarda hemen bir değişiklik sağlamıyor arkadaşlar. Bir de sertleşme sorununda hastanın sertleşme bozukluğunun derecesi. Hastayla konuşuyoruz, belli sorular soruyoruz, belli bir puanlama yapıyoruz hastaya. Hastada mesela son 1 ayda, son 6 ayda kaç defa ilişkiye girdin, ilişki süresi nasıldı, tatminin nasıldı, seni korkutuyor mu bu olay, anksiyete yaratıyor mu sende gibi birçok soru sorduktan sonra kafamızda bir hastanın sertleşme bozukluğuyla ilgili bir skala oluyor arkadaşlar. Hafif, orta ve ileri derecede genellikle 3'e ayırıyoruz hastalarda. Hafif derecede olanlar kimi zaman PD5 inhibitör dediğimiz tadalafil, sildenafil kullanarak fayda görüyor. Kimi zaman kullanmıyor. Gene de yapabiliyor. Ama orta derecede olanlar ne yazık ki ilaç kullanmadan ilişkiye giremiyor. İleri derecede olanlarsa ilaç kullansa da ciddi bir başarı elde edemiyor arkadaşlar. Tabii ki bu gruplara bu dereceyi ayarladıktan sonra uyguladığımız tedavi protokolleri oldukça birbirinden farklı. Sertleşme sorunu sadece ne yazık ki fiziksel değil, psikolojik nedenlere bağlı da olabiliyor çoğu zaman. Çift ilişkisini de oldukça iyi değerlendirmek gerekiyor. Çift ilişkisindeki nefret, öfke duyguları varsa bunu düzeltmek gerekiyor arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.